Hiç şunu düşündün mü? Mühendislik okursan makinelerin dilini öğrenirsin. Tıp okursan bedenin anatomisini öğrenirsin, çözersin. Peki ya insan? Hayatımızın her saniyesinde, iş yerinde, trafikte, evde, hatta şu an bu videoyu izlerken bile insanla muhatapsın. Ama bize okullarda matematiği, fiziği, tarihi öğrettiler de en karmaşık denklemi, yani insanı nasıl idare edeceğimizi kimse öğretmedi. Çoğu zaman zeki insanların, teknik olarak çok donanımlı liderlerin sırf insan ilişkilerini yönetemedikleri için kariyerlerinde nasıl çakıldıklarına şahit olmuş olabilirsin. Ya da tam tersi, teknik bilgisi ortalama olsa bile girdiği her ortamda insanları adeta mıknatıs gibi kendine çeken, kapıların kendisine ardına kadar açıldığı o insanları da fark etmişsindir. İşte bugün o sırrı konuşacağız. Sevgili dost, bugün kitap özetleri köşemizin konuğu 1937 yılında yazılmasına rağmen halen dünyanın en çok satan kitaplarından biri olan, Warren Buffett dahil birçok zirve noktadaki insanın ve büyük liderlerin kendisine ilham verdiğini söylediği bir başyapıtı konuşacağız. Dale Carnegie ve efsanevi eseri Dost Kazanma ve İnsanları Etkileme Sanatı. Aradan geçen onca zaman içinde iletişim, özsevgi ve liderlik üzerine yüzlerce, belki binlerce kitap yazıldı. Ancak halen en iyisinin bu olduğunu düşünüyorum ben. En az 3 kere okumuşumdur, defalarca da geri dönmüşümdür, notlar almışımdır. Bu kitap 88 yıl önce yazıldı ancak halen dün yazılmış gibi. Neden? Çünkü Carnegie şunu fark etmişti. İnsanlar mantıkla değil, önemli hissetme ihtiyacıyla hareket ederler. Duygularıyla hareket ederler. Yani mühendisliğin kuralları değişebilir. Lakin fiziğin kuralları değişmez. O insanın değişmeyen kurallarını gayet iyi öğrenmişti. Bu kitabı senin için sadece özetlemeyeceğim. Ben bu videoda Carnegie'nin o günkü sezgilerini bugünün modern bilimiyle, nörobilimle ve kendi kültürel kodlarımızla harmanlayıp 8 ana bölümde seninle paylaşacağım. Her zaman olduğu gibi çayın kahven hazırsa hadi gel başlayalım. Birinci bölüm, eleştiri bumerangı. İlk kuralımız şu: eleştirme, kınama ve şikayet etme. Biliyorum söylemesi kolay ama yapması zor. Birisi hata yaptığında içimizdeki o yargıç hemen devreye girip kalemi kırmak istiyor, değil mi? Carnegie'nin meşhur bir metaforu var. Bal toplamak istiyorsanız arı kovanına çomak sokmayın. Eleştiri çoğu zaman doğru da olabilir. Lakin doğru olması işe yaradığı anlamına gelmez. Çünkü eleştiri şunu yapar: İnsanı savunmaya geçirir, gururu incitir, öğrenmeyi kapatır. Bilimsel karşılığı şu: eleştiri beyinde tehdit algısı oluşturur. Tehdit algısı oluştuğunda zihin gelişime değil, kendini korumaya çalışır. Bahane üretir, kapanır, direnç oluşturur ve şimdi sana kitabın en çarpıcı hikayelerinden birini anlatacağım. Andrew Carnegie o zamanlar çelik kralı. İnanılmaz zengin bir adam ve bir gün fabrikasına geliyor, farklı bir kapıdan girmek istiyor. Birkaç işçi orada mola vermiş, sigara içiyorlar ve tam da sigara içilmez tabelasının altında. Carnegie'yi görünce tabii ki toparlanıyorlar, korkuyorlar ama o geliyor ve onlarla sadece sohbet ediyor. Nasıl gidiyor? Her şey yolunda mı? Memnun musunuz? Vesaire. Daha sonra ofisine geçerken cebinden bir pro paketi çıkarıyor. Son derecede pahalı, kaliteli. Hepsine birer tane ikram ediyor. Diyor ki bunları keyifle için ama bu tabelanın altında değil. Sence bir liderin böyle bir davranışının ardından o işçiler bir daha orada sigara içer mi? Hatta içenleri gördüğünde güzelce uyarmaz mı? Ve hatta işlerini çok daha iyi yapmazlar mı? Hem de kendilerini oraya ait hissetmezler mi? Her patron, yönetici ya da lider için muhteşem bir örnek, değil mi? Yine bir pilottan bahseder. Pilot kendisiyle beraber iki yolcu daha vardır ve uçuş sırasında motorlar durur. Uçağı çok zor bir şekilde yere indirir ve şunu fark ederler: bir gezi uçağına jet yakıtı konulmuştur. Peki bu adam ne yapıyor? Geliyor, aynen Andrew Carnegie'nin yaptığı gibi o teknisyenle çok güzel bir şekilde konuşuyor. Bu hatayı bir daha tekrarlamayacağından eminim. Bu sebeple yarınki uçuşumun da senin kontrolünde olmasını istiyorum. Yarın da uçağımı sen kontrol edeceksin diyor. Bu adamın bir daha hata yapması mümkün mü? Bir daha işini savsaklaması mümkün mü? Kitapta o kadar güzel metaforlar kullanıyor ki illa eleştireceksen, böyle bir durum varsa da önce yumuşat diyor. Ama samimi bir şekilde, yani o insanın önce güzel bir huyundan, güzel bir
alışkanlığından bahset. Şöyle bir metafor kullanıyor. Eğer berbere tıraş olmaya gidersen berber kuru kuru usturayı yüzüne sürecek olursa çok acıtır. Lakin önce yumuşatırsa yani fırça ve tıraş köpüğü kullanırsa bu durumda sakal çok kolay bir şekilde kesilir. İşte insanları illa eleştireceksen de bunu yaparak eleştir. Önce güzel şeyler söyle, sonra hatasından bahset ve en sonunda yine güzel bir şey söyleyerek kapat. Bu şekilde insanları kazanırsın ve o insanlar seni asla unutmazlar diyor. Ünlü davranış bilimci Skinner'ın deneyleri de şunu kanıtlıyor. İyi davranışları için ödüllendirilen canlılar cezalandırılanlara göre çok daha kolay öğreniyor. Sevgili dost, eleştiri bir posta güvercini gibidir. Gönderirsin ama döner dolaşır bir şekilde sana geri gelir. Eleştirilen insan mutlaka egosunu devreye alır. Kendini savunmak ister, haksız bile olsa. Bizim kültürümüzde de ne deriz? Kusur görenindir. Hani tasavvufta bir bakış açısı vardır. Karşındakinin aynasında gördüğün leke belki de senin gözündeki lekedir. O yüzden eleştiri oklarını fırlatmadan önce o okun dönüp dolaşıp bize saplanacağını unutmamalıyız. İkinci bölüm insan doğasının en derin açlığı. İkinci prensibimiz dürüst ve içten takdir. Bak, yağcılıktan bahsetmiyorum. Samimiyetten bahsediyorum. Maslow'un ihtiyaçlar hiyerarşisini hatırla. En altında yemek ve içmek vardır. En üstünde ise saygınlık. İnsanlar yemek yemeden birkaç hafta yaşayabilir ama takdir edilmeden, onaylanmadan ruhsal olarak yaşayamazlar. Günlük hayattan bir örnek vereyim. Markete gittin. Kasiyer yorgun argın geçiriyor ürünleri. Yüzüne bile bakmıyor. Sadece kolay gelsin deme. Etiketindeki ismini oku ve Ayşe Hanım bugün çok yoğunsunuz ama çok hızlısınız. Teşekkür ederim de. O an o insanın gözündeki ışığın değişimini göreceksin. Çünkü ona bir makine değil, önemli bir insan olduğunu hissettirdin. Gün boyunca seni unutmayacak. Unutma, insanların en büyük açlığı ekmek değil, takdirdir. Üçüncü bölüm oltanın ucuna cheesecake takılmaz. Üçüncü ve bence en stratejik prensip. Başkalarının ilgilendiği şeylerden konuşmak. Carnegie harika bir metafor daha kullanıyor. Ben çilekli cheesecake'e bayılırım ama balık tutmaya gittiğimde oltanın ucuna solucan takarım. Çünkü balık solucan sever diyor. Peki biz insan ilişkilerinde ne yapıyoruz? Sürekli kendi cheesecake'imizle yani kendi dertlerimizden, kendi isteklerimizden bahsediyoruz. Örneğin çocuğunla konuşurken sürekli ders çalış, ödevlerini yaptın mı, hadi odana gibi şeyler söylüyorsan ki ne yazık ki ebeveynlerin çoğu bunu söylüyor, sonucu tahmin edebiliyorum. Ya asla çalışmıyor, sizin tartışmalarınız büyüyor ya da diyelim ki çalışıyor lakin mutlu değil. Fakat ona farklı bir şekilde yaklaşsan. Ne seviyor mesela çocuğun? Diyelim ki bilgisayar oynamayı seviyor. Eğer ona iyi ders çalıştığı takdirde, kendini yetiştirdiği, geliştirdiği takdirde bilgisayar oyununu tasarlayacak kodlamayı öğrenebileceğinden bahsedersen ya da ona gerçekten hangi noktalarda faydası olacağını anlatırsan, onu gerçekten dinlersen acaba sonuç değişir mi, değişmez mi? Bence denemeye değer değil mi? Ya da herhangi bir insan ilişkisini düşün. Eğer iyi bir iletişimci olmak istiyorsan, özel hayatında ya da iş hayatında gerçekten insanlarla kaliteli bir iletişim kurmak istiyorsan sohbet sırasında hep kendi konularından bahsetme. Biraz onların seveceği şeylerden bahset. Unutma, balık solucan sever. En sevdiğin yiyeceği takacak olursan oltana asla gelmez. Hepimiz böyleyiz. Hepimiz önce kendi isteklerimizi önemseriz. Örneğin ben Beşiktaşlıyım. Sıkı bir Beşiktaşlıyım. Yani bana gelip Galatasaray'dan, Fenerbahçe'den ya da Manchester United'dan bahsedersen belki biraz hatır için dinlerim. Lakin Beşiktaş'tan bahsedecek olursan benimle saatlerce sohbet edebilirsin. Bu hepimiz için böyledir. Gerçek budur. Ve tüm bunları uzun yıllar önce keşfetmiş bir adamın kitabını inceliyoruz şu anda. Bu arada bilimsel olarak da kanıtlandı bu. Harvard Üniversitesi'nde yapılan bir araştırmaya göre insanlar kendileri hakkında konuştuklarında beyinlerinde dopamin salgılanıyor. Yani haz alıyorlar, motive oluyorlar. O yüzden iyi bir konuşmacı olmak istiyorsan aslında iyi bir dinleyici olmalısın. Bırak karşındaki kendi başrolünü oynasın, sen sadece ona ışığı tut. Dördüncü bölüm dünyanın en tatlı sesi ve Sokrates yöntemi. Dördüncü prensibimiz çok basit ama çok güçlü. İsimlerin gücü ve tartışmama sanatı. Bir insan için dünyadaki en tatlı ses nedir biliyor musun? Kendi ismidir. Bir ortama girdiğinde yeni tanıştığın birine 5 dakika sonra ismiyle hitap ettiğinde aradaki buzdağları erir. O kişi seni sevmeye başlar. Bir de tam tersini düşün. Az önce tanıştın, kişi sana ismini söyledi, lakin sen
unuttun. Neden? Çünkü dinlemedin, odaklanmadın ve daha sonra ona bir şey söylemek istedin, bir şey sormak istedin. Affedersiniz, isminiz neydi dediğinde sence ne hisseder? Ya da sen olsan ne hissedersin? İsmini söylemişsin, lakin kişi tekrardan soruyor. Evet, belki kibarca soruyor, yine de hoşuna gitmez. Ancak sana isminle hitap ederse ama yeni tanışan biri ama daha önceden seni tanıyan biri, patronun, yöneticin, liderin, bu her zaman en hoşuna giden şeydir. Sana gelip böyle yumuşak bir sesle Ahmet bir şey soracağım, Yusuf bir şey soracağım, Gamze şunu hallettin mi gibi sorular soracak olursa saniyeler içinde aranızda bir muhabbet oluşur. Kendini çok iyi hissedersin. Kendini önemli hissedersin. O kişinin sana değer verdiğini hissedersin. Dolayısıyla iyi iletişimci olmak istiyorsan edinmen gereken alışkanlıklardan biri bu. İnsanların isimlerini öğren. Ve hatta yazar şunu tavsiye ediyor. Özellikle yeni tanıştığın birinin ismini unutmamak adına tekrar et. Bir kez daha, bir kez daha, bir kez daha tekrar et. Bugün iyi para kazananlar, mutlu insanlar, başarılı insanlar hep iyi ilişkiler kuran insanlardır. Hep etrafında yetenekli ve iyi insanlar biriktirenlerdir. Ve bunların tamamı iletişimden geçiyor. Ve tabii ki o meşhur Sokrat yöntemi. Carnegie diyor ki bir tartışmayı kazanmanın tek yolu ondan kaçınmaktır. Çünkü tartışmayı kazansan da aslında kaybedersin. Neden? Karşındakini yerin dibine soktun, mat ettin. Eline ne geçer? Onun gururunu kırdın, onurunu zedeledin. O kişi artık senin dostun olur mu? Aksine gizli düşmanındır. Yıllar boyunca unutmayabilir. Bunu mutlaka yaşamışsındır ya da şahit olmuşsundur. Sokrat ne yapardı? Asla yanılıyorsun demezdi. Karşısındakine evet, evet dedirtecek sorular sorardı. Bu konuda haklı olabilirsin. Senin açından bakınca bu mantıklı diyerek başlardı söze. Sen de bunu yapabilirsin. Önce o evet kapısını arala, sonra kendi fikrini sun. 5. bölüm hatayı kabul etmek. Bu prensip de çok önemli. Belki egomuzu zorlar ama harikadır. Hatalıysan hemen ve içtenlikle kabul et. Kitapta yazarın köpeği Rex ile yaşadığı bir polis memuru anısı var. Yazar tasmasız köpek gezdirmenin yasak olduğu bir yerde polise yakalanıyor. Polis daha ağzını açmadan şöyle diyor: "Memur bey, çok haklısınız. Suçluyum. Hiçbir bahanem de yok. Cezamı kesin." Peki polis burada nasıl davranıyor dersin? Normalde ceza kesmeye hevesli bir polis ne yapar? Hem de ikinci kez yakalanıyor. Bir süre önce aynı polisle karşılaşmış ve uyarmış polis kendisini. Bu ikinci yakalanışı olmasına rağmen daha memuru görür görmez hatasını içtenlikle kabul ediyor. Peki burada polis memuru ne yapıyor? Aynen şöyle diyor: "Ya tamam, o kadar da abartma, bu seferlik affediyorum." Neden? Çünkü yazar hatasını kabul ederek polisin elindeki önemli olma ve güç gösterme silahını aldı. Polisin egosunu tatmin edebileceği tek yer affedici olmak kaldı. Aslında bu şekilde de tatmin etmiş oldu kendini. Çünkü ne deriz bilirsin, affetmek büyüklüktür. Eğer samimi bir şekilde hatanı kabul edersen, ısrar etmek, kendini savunmak yerine bir hata yaptığında en samimi dille bunu itiraf edersen, emin ol karşındaki kişi sana kızmak ya da eleştirmek şöyle dursun, seni teselli etmeye başlar. İş hayatında da özel hayatta da bu böyledir. Elbette istisnalar olabilir ancak genel olarak böyledir. Özellikle kurumsal hayatta yöneticilik yaptığım dönemlerde bu tarz şeyleri defalarca yaşamışımdır. Ben kendi üstlerime karşı da ya da benim ekibimde çalışan insanlarla da. Eğer bir hata yaptıysam çok net ve samimi bir şekilde bu benim hatam, sorumluluğu alıyorum. Ödemem gereken bir bedel varsa buna da hazırım dediğimde kesinlikle bir sorun çıkmıyordu. Çünkü karşıdaki insan o samimiyeti zaten hissediyor. Aynı şekilde ekibimden biri bir hata yaptığında, hatta ortada bir maddi zarar olduğunda dahi Barış Bey çok özür dilerim, hatamı kabul ediyorum, ne yapmam gerekiyorsa yapmaya hazırım dediğinde asla kızamazdım o insanlara. Hatta ya bu kadar da abartma, ben de birçok hata yaptım, benim de birçok yanlışım oldu, benim de unuttuğum birçok şey oldu diyerek onları teselli etmeye çalışırdım. İşte kitapta bundan da çok ama çok güzel bir şekilde bahsediliyor. Bu arada kitabın hemen her bölümünde bol bol hikayeler var. Hep gerçek olaylardan anlatılar var. Burası da kitabı daha değerli kılıyor aslında. Sevgili dost, bu arada sana çok önemli bir haber vereceğim. 24, 25, 26 Nisan'da dördüncü kez zihinsel dönüşüm kampımızı yapacağız. Ankara Kızılcahamam'da
Çam Termal Otel'de 2,5 gün boyunca beraber olacağız. Eğitimler, özel çalışmalar, meditasyonlar ve bugün konuştuğumuz konularla ilgili, yani iletişim, insanları etkileme sanatı, kendi öz değerinin farkına varma ve performansını zirve noktaya taşımanın yollarını konuşuyor olacağız. Daha önce 3 kez yaptık bu kampı ve her defasında çok ama çok güzel anılar biriktirdik. Katılımcılar %100 memnuniyetle ayrıldı. Bu da bizim için ayrı bir mutluluk tabii ki. Eğer sen de 2,5 gün boyunca ben ve ekibimle beraber zaman geçirmek, aynı zamanda da böyle hayata bir mola verip şöyle güzel bir tatil yapmak istersen, videonun açıklama kısmına linki bırakacağım. Oradan inceleyebilir ve istersen rezervasyon yaptırabilirsin. Geldik 6. bölüme, kırmadan değiştirme sanatı. Eğer birini değiştirmek istiyorsan önce kendi hatandan bahsederek konuşursan çok daha kolay olur. Örneğin ben de zamanında burada zorlanmıştım. Ve eğer birini değiştirmek istiyorsan onunla inatlaşmak, kavga etmek, hatalarını söylemek yerine aksine çok daha güzel taktikler var kitapta ve gerçekten hepsi işe yarıyor. Birincisi şu: önce kendi hatandan bahset. Yani birinin bir davranışı var ama onu değiştirmesini istiyorsun. Sen de biliyorsun ki kızarak, bağırarak, kavga ederek asla olmuyor. Aksine daha artıyor çünkü kişi kendini savunmaya geçiyor. Lakin şöyle başladığını düşün. Ben de zamanında burada zorlanmıştım. Biliyor musun? Ben de bu tarz hatalar yapmıştım. Lakin sonra anladım ki şöyle yapmalıyım. Sonra şunu fark ettim ki aslında bu yolu tercih etmeliyim. Sonra birisi bana harika bir yol gösterdi gibi konuşacak olursan emin ol o insan kısa süre içerisinde senin istediğin gibi davranmaya başlayabilir. 2. Ama yerine ve kullan. Bilirsin ama kendisinden önce söylenen şeyleri adeta iptal eder. Yani şöyle düşün, çok iyiydi ama dediğin anda karşındaki kişi zaten az sonra bir eleştiri yapacağını bilir. Bunun yerine şöyle dediğini düşün, çok iyiydi ve bunu da eklersek harika olacak dediğini bir düşünsene. Karşındakini kırmamış ve onu motive etmiş olursun. Üçüncüsü, emir verme, soru sor. Şöyle yapmalısın, şöyle yapacaksın demek yerine bunu nasıl daha iyi yapabiliriz? Bir dene ve farkı gör. Soru sormak karşı tarafa bir kontrol hissi verir. O insana kendini önemli hissettirir. Direnci düşürür ve onun üretkenliğini artırır. Kreatif düşünmesini sağlar. Bir de çok güçlü bir teknik daha var: İtibar vermek. Birine sen detaylara dikkat eden birisin dediğinde o insan o itibarı korumak için detay görmeye başlar, emin ol. Veya konu her ne olursa olsun sen düzenli birisin, sen çok disiplinli birisin dediğinde bu övgünün devam etmesi için o kimliğe uygun davranır. 7. bölüm, satış ve network marketing'te ilerlemenin sırrı. Şimdi çok kritik bir yere daha geldik. Burası özellikle satış ya da network marketing gibi ikna ile ilgilenenler için altın değerinde olabilir. İkna derken yani birini manipüle etmekten bahsetmiyorum. Seve seve bir şeye adım atmasını sağlamaktan bahsediyorum. Yazar burada çok önemli bir şeyden bahsediyor. Hani bir balık metaforu vardı, başta söylemiştim. Onu hatırla. Ayrıca insanlarla onların sevdiği şeyler üzerine sohbet etmenin olayı ne kadar değiştireceğinden bahsediyor. Birçok gerçek hikaye var kitapta bu konuda. Bugün de satış eğitimlerine bakarsan biraz modernize edilmiş halinden başka bir şeyi görmezsin aslında. Bugün satış konusunda zirveye çıkmış insanlar hep ne anlatır? Eğer bir insanın senden seve seve bir şey almasını ya da seninle iş yapmasını istiyorsan onu tanı. Onun sevdiği şeylerden konuş. Onu samimi bir şekilde öveceğin bir şeyler bul. Ve burada kitapta Carnegie şundan bahsediyor. Bir şirket var, orada birçok pazarlamacı var ve o şirket için çok kritik bir firma var. Çok büyük bir firma. Onlarla çalışırlarsa gerçekten önemli cirolar yapacaklar. Çok iyi işler yapacaklar. Lakin kaç tane pazarlamacı gittiyse o anlaşmayı yapamıyor. Sonunda birisi daha denemek istiyor. Randevu alıyor ve gidiyor. Sekreteri diyor ki baştan söyleyeyim, en fazla 15 dakika vaktiniz var. Bugün programı çok yoğun diyor. Ve sonra adam içeriye giriyor. Görüşeceği kişi yani patron biraz meşgul. O arada odayı iyice bir inceliyor. Patron kendisine dönüp buyurun ne istemiştiniz tarzında sorduğunda önce kendini tanıtıyor ve ardından diyor ki siz az önce şu işleri yaparken ben odayı inceliyordum. Daha önce hiç bu kadar güzel bir oda görmemiştim. Ne kadar harika. Sizin zevkiniz mi? Siz mi tasarladınız? Adamın yüzü bir anda değişiyor.
Bunu fark etmenize çok sevindim diyor. Biliyor musunuz diyor işte şu kitaplığı, şuraları bizzat ben çizdim, ben tasarladım. Marangoza, mobilyacıya ben tarif ettim. Şunları şu ülkeden getirdim, bunları böyle yaptım. Yarım saat, 40 dakika boyunca sırf bunlar üzerine konuşuyorlar. Adamın adeta ağzı kulaklarında. Hatta sekreteri geliyor. Diyor ki işte randevularınız var, beklet diyor. Devam ediyorlar, sohbete devam ediyorlar. Ardından siz ne için gelmiştiniz bu arada diyor. Efendim işte diyor böyle böyle bir anlaşma vardı, sizinle konuşacaktım, bir teklif iletecektim. Ha öyle mi, bir bakayım diyor ve 30-40 saniye içerisinde imzalıyor, gönderiyor. Çok büyük bir iş yapmış oluyor bu adam. Yine benzer bir hikayede pazarlamacı görüşeceği kişinin zevklerini araştırıyor gitmeden önce ve bir futbol takımını fanatik şekilde tuttuğunu öğreniyor. O futbol takımının önemli bir maçı var ama zor bilet bulunuyor. Kendi kazancından gidiyor, 2 tane bilet alıyor ve onunla görüştüğünde sohbeti o takıma, spora, maçlara getiriyor. Ardından tabii adamın çok hoşuna gidiyor, takımıyla ilgili sohbet ediyor filan. Sonra bu pazarlamacı elinde 2 tane bilet olduğunu ama çok önemli işlerinden ötürü gidemeyeceğini söylüyor maça. Adamın o kadar hoşuna gidiyor ki tabii pazarlamacı maç biletlerini hediye ediyor ve sonra istediğini alarak oradan ayrılıyor. Daha bunun gibi birçok örnek var kitapta. Uzun lafın kısası şu: eğer birine bir şey satmak istiyorsan ürününden bahsetme. Eğer birinin seninle iş yapmasını istiyorsan ürününden bahsetme. Bol bol o insanla sohbet et. Gerçekten ihtiyacı ne? Zevkleri ne? Şu hayatta neleri yapmayı seviyor? Nelerden hoşlanıyor? Neyi yaparken ağzı kulaklarında, neyi yaparken ayakları yere basmıyor? O muhabbeti kurduktan sonra ona yaptığın işten bahset. Ya da sana anlattıklarıyla kendi ürünün ve hizmetin arasında bir bağ kur. Bu durumda satış yapman ya da o kişinin seninle beraber bir iş yapması, göreceksin, çok ama çok kolaylaşacak. 8. bölüm: eleştirme, değer ver. Burada teknik şeylerden bahsetmeyeceğim. Yıllar önce okusam da hiç ama hiç unutmadığım, her hatırladığımda yüzümü güldüren, hatta beni duygulandıran bir hikaye anlatacağım kitabın içinden. Dale Carnegie burada bir adamdan bahseder. Kendi atölye çalışmalarına katılan bir adamdan. Evliliği berbat. Bu sebeple geliyor atölye çalışmalarına zaten. Karısıyla araları son derece kötü. Ve bir gün karısı geliyor, diyor ki benimle ilgili hoşlanmadığın 6 şeyi bu kağıda yaz. Adam kalemi alıyor, tam yazmaya başlayacak. Bir an duruyor. Aman Allah'ım diyor. Ben buraya onunla ilgili hoşlanmadığım 6 şeyi yazabilirim ama o da benimle ilgili 6 değil, belki 16 şey birden söyleyebilir. Kalemi bırakıyor, ertesi sabah çok erkenden kalkıyor, karısına görülmeden çıkıyor gidiyor ve eve 6 tane gül gönderiyor. Notta da şunu yazıyor: hatalar bir yana sen benim için çok değerlisin. Ve ilişkileri bambaşka bir yere evriliyor. Eleştiri koparır, değer vermek ise her zaman birleştirir. Sevgili dost, bu kitap bir manipülasyon kitabı değil. Bu bir insana saygı kitabı. Carnegie'nin dediği gibi bilmekle uygulamak gerçekten çok farklı şeylerdir. O yüzden sana bir meydan okuma bırakıyorum. 7 günlük bir meydan okuma. Kendine bir söz ver ve 7 gün boyunca lütfen şunları uygula. Örneğin 7 gün boyunca asla eleştiri yapmayacaksın. Her gün bir kişiyi spesifik bir şekilde takdir edeceksin. Bir konuşmada sadece dinleyici olacaksın. İnsanlara ismiyle hitap edeceksin. Bir anlaşmazlıkta haklıyım yerine gel birlikte bakalım diyeceksin. Ve 7 gün sonra emin ol çok ama çok iyi hissedeceksin. Sevgili dost, özetlediğim tüm kitaplar gibi Dale Carnegie'nin Dost Kazanma ve İnsanları Etkileme Sanatı kitabını mutlaka almanı ve okumanı isterim. Benim bu anlattıklarım muazzam bir kitabın sadece ve sadece küçük bir özetiydi. Ama emin ol, kitap hayatında bambaşka kapılar açacak. Eminim birçok insana da hediye etmek isteyeceksin. Buradaki ilkelerden en çok hangisi sana evet ya dedirtti? Dilersen yorumlarda paylaş, beraber konuşalım, tartışalım. Ve bitirirken her zaman olduğu gibi bir çağrı yapacağım. Dale Carnegie'nin kitabında anlattığı iyi insan ilişkileri sadece iş yerinde yükselmek veya sevgili yapmak için değildir. İyi insan olmak dünyanın neresinde olursa olsun acı çekenin sesini duymak demektir. Bugün Gazze'de, Filistin'de, Doğu Türkistan'da, Sudan'da insanlık tarihinin en büyük utançları yaşanıyor. Oradaki kardeşlerimiz yalnızca açlık ve bombalarla değil, dünyanın sessizliğiyle de savaşıyor adeta. Carnegie bize insanlara değer verin diyor.
Biz de diyoruz ki bir insanı sırf inancından ya da coğrafyasından dolayı yok sayan o zihniyete karşı durmak bir insanlık borcudur. Lütfen unutma. Boykot sadece bir ürünü almamak değildir. Boykot ben kimsenin zulmüne finansör olmayacağım, çocukların üzerine bomba yağdırılmasına aracı olmayacağım demektir. Ve her birimiz bunu yapabiliriz. Bir şeyin yerine başka bir şeyi tercih ederek gerçekten iyi bir insan olduğumuzu hissedebiliriz. Boykot, o zulüm gören kardeşlerimiz için yapabileceğimiz en büyük iyiliktir. Bununla birlikte onlar için her istediğimizde dua edebiliriz. Sosyal medyada ve elimizden gelen her yerde onların hatırlanmasını sağlayabiliriz. Yine bütçemiz nispetinde yardımlar gönderebiliriz. Bize yakışan budur diye düşünüyorum. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendine çok iyi bak. Selamlar, sevgiler.